Yani pandemiden dolayı en çok endişem öncelikle aile fertlerim, yaşlı olanlar ve kilisedeki yaşlıları çok düşündüm bu konuda. Endişem bu oldu. Çünkü belki biz gençler çabuk atlatabiliyoruz ama yaşlılar bundan biraz daha ağır etkileniyor maalesef. En çok etkilendiren bu olmuştu. En çok endişelendiğim konu hani birçok insan hani ekonomik kriz var biliyorsunuz. Hani birçok insan işini kaybetti. Sonuçta hani gelecekte ne olacak? Bu pandemi ne zaman bitecek? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunlar hep hani geleceği göremediğim için kaygılandıran konular beni. Ama yani kendi hani bireysel hayatıma da baktığımda sıkıntılar yaşadığım dönem ancak evet Tanrı çok etkin oldu. Hani bir şekilde hani dua ettiğim konuları gerçekten hani dualarımı gerçekleştirdim. Yani hepimiz dönem zorluklardan geçiyoruz ama şuna kesinlikle hani Tanrı'nın varlığına, dualarımızı işittiğine inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Çünkü her ne kadar işte iş sorunları oluyor insanların falan. Benim hayatımda da oldu. Geçim sıkıntısı olabiliyor, işten ayrılabiliyorsun, çıkarılabiliyorsun. Ama hep Tanrı'nın elini hissettim. Yani bir şekilde Tanrı yardımcı oluyor ve bizi tutuyor aslında. Dediği gibi ayette kaygılanmayın. Yani kuşlar ne ekiyor ne biçiyor ama Tanrı onlar için yiyecek sağlıyor. Bizim için de öyle. Sadıktır Tanrı. Tabii ki yardım edebileceğine inanıyorum. Çünkü yürekten bir imanla ona bağlıyım ve ona imanla giden herkesi nasıl kurtardıysa, koruduysa beni de koruyacaktır. Buna yürekten inanıyorum. En çok endişelendiğim konuysa şuydu, ailem, annem, babam risk grubundaydı. Onların hani bu virüsten dolayı kaybetme endişem çok fazlaydı. Ama ikisi de bu virüsü kaptılar ve bu doğrultuda risk grubunda olmalarına rağmen ayakta atlattılar. Bu da yine Tanrı'nın bir lütfu aracılığıyla, dualarımız aracılığıyla olduğuna ben inanıyorum. Endişe ettiğim aslında kendimden çok ailemdeki daha yaşlı işte annem, babam, anneannemler için endişe ediyorum. Çünkü tabii ki yani hiçbirimiz ölümsüz değiliz ama yani bu insanlar için daha büyük bir tehlike bu süreç. Ve yani ben Rabbimin bana onları koruyarak yardım edeceğine inanıyorum. Tanrı her zaman bana yardım ediyor. Hepimize yardım ediyor. Sadece bazen bunu fark edemiyoruz. Ama hayatın olağan akışında paniğe kapılıyoruz. Bazen endişeye kapılıyoruz yoğunluktan dolayı. Ama bu süreçte biraz daha sakinleşince durup Tanrı'nın ne söylediğini, Tanrı'nın ne istediğini anlamaya çalışmak gerekiyor. Bazı kişilerin bildiği üzere benim kendi iş yerim var ve yani gelinlik üzerine ve düğünler yasak olunca bayağı bir sekteye uğradım. Bununla ilgili tedirginlikler yaşadım veya ailemden bir hasta olacak mı? Yani endişelerim, kaygılarım oldu çünkü tanıdığım, sevdiğim insanların ölümle yüz yüze gelmesinden kaynaklıydı bu. Tabii ki de fiziksel ölüm herkesin başına gelecek ama asıl korktuğum şey ruhsal ölümün de bununla birlikte gelmesi. Yani sevdiğim insanların işte müjdeyi duymadan veyahut da müjdeyi duyduğu halde kabul etmeyen insanların reddetmesi ve bununla yüz yüze gelmesiyle ilgili bir korkum oldu. Yani Tanrı bu dönemde bana nasıl yardımcı olabilir? Tabii ki beni koruyarak ve aslında ben bir yıl oldu pandemi başlayalı. Hatta yani Türkiye'den gelmeden önce daha da uzundu. Ama Türkiye'ye geleli bir yıl oldu ve bir yıldır pandemi olmadım, virüs kapmadım, korona olmadım. Ve bu benim için aslında yani normal insanlara kıyasla ben daha çok dışarı çıktım, işte spor yaptım, başka şeyler yaptım ve yine de korona olmadım. Aslında Tanrı'nın beni koruduğuna eminim neredeyse. Tabii ki yani sondan başlayacak olursam Tanrı'nın bana bu dönemde, diğer her dönemde olduğu gibi yardım edeceğine ve edebileceğine tabii ki iman ediyorum. Çünkü biz her şeye kadir olan bir Tanrı'ya inanıyoruz. O her durumda ve her şartta bize bağımlı olmadan, duruma bağımlı olmadan istediği her şeyi yapabilir. Tabii ki endişeli olduğum durumlar oldu. Mesela zaman zaman acaba hastalığı kaptım mı diye düşündüm. Ama hastalığı kapmaktan aslında direkt korkmuyorum ama şundan korktum hep. Ya hastalığı kapar ve birilerine bulaştırırsam ve o kişiler de çok kötü olursa veya işte hayatını kaybederse hani bir sorumluluk
gibi negatif bir şey hissettim. Bundan çekindim. Ama her zaman kurallara uymaya özen gösterdim. Sağlık Bakanlığı'nın falan da açıkladığı kurallara. Ve biliyorum ki kurallara uyan insanlara Tanrı da yardım eder. Ve o her zaman bize yardım ettiği için çok şükür bugüne kadar herhangi bir sorun da yaşamadım. Ama tabii ki o endişeleri yaşadım.